Yusuf Akgün, iki kolu olmamasına rağmen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı K'nın çizimini yapan bir adam. Ağzımla yazı yazmaya başladım. Derken o Milli Muharip Kaan uçağına döndü. Dediler ki dünyanın 5. nesil bir ürünü, yerli ve milli. Bunu senin desenlemeni istiyoruz, çizmeni istiyoruz dedi. Ağızla tabii ki dişlerimle tuttuğum kalemle çizdim ben Milli Muharip Kaan'ı. Çocuk yaşta yüksek akıma kapılması sonucu 35 metre yuvarlandı ve iki kolunu kaybetti. Yıllarca hayatını küçük bir tandırda yaşadı. İki kolu olmamasına rağmen birçok başarıya imza attı ve 30'dan fazla madalya kazandı. Yüksek gerilim akımına kapılınca direkt bacaklarımı kırıp, ayaklarımı kırıp beni ters çeviriyor ve sonrasında direkten indirip hastaneye götürüyorlar. Götürdükleri zaman diyorlar ki işte bu çocuğu boşuna getirdiniz. Yanmış, vücudunda birçok kırık var. Kaburgaları kırılmış, ayakları kırılmış. 24 saatten fazla yaşamayacağını görüyoruz diyorlar. Babam bırakmıyor, araba bulup Kars'a götürüyor. Kars'ta da benzer cevap alıyorlar. Sonra Erzurum'a götürüyor. Diyorlar ki çocuğun sol bacağının kesilmesi gerekiyor. Kangren olma tehlikesi var. Babam da amcamla anlaşıp diyor ki ya çocuk öldü ölecek. Bari evde ölsün. Yani bacağının kesilmesine izin veremem diye beni amcamla bir gece hastanenin arka kapısından kaçırıp Iğdır'da bir yayla köyünde tandırlıkta tedavi sürecine başlatıyorlar. Tabii şunu düşünüyorum, hani yoğun bakımlık bir hastasınız. Vücudunuzun çok ciddi yaraları var. Babam hastaneye gidiyordu. Tabii dağdan aşağı inmek o dönemler çok zor. Bir hafta gidip gelişi oluyordu. Her gittiğinde işte tenderdiyot, gazlı bez getirebiliyordu. Bu süreç içerisinde vücudumda artık hani sadece başımı kıpırdatabiliyorum. Kollarımı, omuzlarımı kıpırdatamıyorum. Bacaklarımı kıpırdatamıyorum. Yanılmıyorsam 3. aya doğru giderken tandırlığa girenler ağızlarını kapatıp, yüzlerini kapatıp geliyorlardı. Çocuk zaten ölecek deniliyordu. Yani boşta. Şimdi düşünün. Sol tarafındaki bu tarafta açılma var. Gözümün önünde yapılarını hatırlıyorum. Elinizle bağırsakları içeriye ittiğinizi düşünün yani. Böyle bir yapı var. Kollar ve vücut ağır yanıklar içerisinde ve kaburgalarda kırıklar var. Bunlara rağmen mesela o işte doktorların düşüncesi şu. Babamın şahit olduğu konu şu. Bu çocuk en azından kangren olma ihtimali var. Halen yine kurtarma düşünceleri var ama diyorlar ki kangren olursa sol bacaktan başlanacak. O yüzden sol bacağı keserim diyorlar. Çürümeler, sürekli vücut eriyor. Erirken onu geliyorlar işte sürekli bezleri yıkayıp tekrar getiriyorlar. Onu sökmeye çalışıyorlar. Odaya giren insanların, bakımını yapan kişilerin kokuya engel olmak için yüzlerine ne bileyim farklı böyle kokuyu engelleyici şeyler koyması, 3-4 tane başört bağlama yüzüne sarması gibi bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde sağıma soluma baktığım zaman eriyen vücudumun arasında mesela cesetlerde gördüğümüz kurtları temizlemeye başladıkları dönem gelmişti. Hatta gidiyorlar 2 defa iğne getiriyorlar. Diyorlar ki hani çocuk acı çekiyor, ölmüyor, bize de acı çektiriyor. Bir şekilde hani uyutalım en azından. Babam çok müsaade etmiyor, sıcak bakmıyor bu konuya. Dediklerine göre 3-4 günde sadece sokmadan önce vücuda yapışan o kıyafetleri sökmeye çalışmışlar. O dönemde ıslata. Çarpma sonrasında bedene sardıkları battaniye o da bir anda kaynıyor vücuda. Onun sökmesiyle uğraşmışlar. Bir yerden sonra bir gün bir rüya gördüm. Uykumda patika yolunda gece beyaz giyinmiş 3 kişi geldi. Ben de o patikanın o yokuşuna doğru başım duruyor. Biri sağıma, biri soluma oturdu. Biri de başucuma oturup göğsümün orta kısmına bir şeker kabı koydu. Kesme şeker kabı. Heyecanla bunu babama anlatmak istedim yani böyle bir şey. Çünkü herkes umutsuz, herkes ağlıyor. Bu süre devamında babam geldi anlattım ama yani çok etkilenmedi. Onun psikolojisi o kadar şeyde değildi. Sonra arkadaşlarımın o işte araba peşlerinde koşan, ne bileyim traktörün, romorku peşinde koşan arkadaşlarımın bahçelere giren o çocuk sesleri kulaklarıma daha çok gelmeye başladı. Ve sağ ve sol kolum beni çok rahatsız etmeye başladı. Sola baskı yaparak omuzdan sol kolumu zamanla söktüm. Sağ kolumu da yine çevire onu da söktüm. Bu beni daha rahat hissettirdi. Hatta babaannem geldi, sitemler etti. Anlamıyorsun işte biz seni toprağa halen gömmemiz lazım. Belki o kollar iyileşecek. Onlara göre öyle bir şeye ihtiyaçları var bunun için. Ve kollarımı söktükten sonra götürdüler. Hatta böyle dua okuyup okulun bahçesine gömmüşler. Hareketlenme gelmeye başladı. Hareketlendim. İşte annem ailenin işlerini yapmak için dışarıda tahta direğin altına bir döşek serer. Beni oraya koyardı. Gider de evin işlerini yapardı. Ben de işte ilk etapta hafif hareketlenmişken bu zaman içerisinde yürümeye döndü. Yaralara rağmen mesela ayağa kalkmaya döndü. Hatta duvara çıkıp samanlığın üzerine traktörden otları boşaltıyorlar. Ben o sırada yaralara rağmen duvarın üstüne çıkıp oradan atlamaya çalışırken
Traktörün römorkun kenarına kolum sıkıştı. Ucunda bir kemik vardı, bilek kemiği. O kırıldı. İşte halam çığlık attı. Halen dedi akıllanmıyor. Ben onlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki evet bir kaza geçirdim. Belki bir fiziksel zorluk oldu. Belki şu an tabii ki çocuk olarak canım da çok yanıyor. Ama ben halen aynı kişiyim. Yusuf Akgün'üm. O benim içimdeki karakter, o bahsettiğim işte sürüsüyle bir camın peşinde merakla koşan çocuk yine aynısıydı. Tabii babamla amcam beni hastaneden kaçırdıkları için jandarma tarafından aranmaları var. Babamı yakalamışlar. Bir gün ilaç almaya giderken götürmüşler. Bana anlatmaya çalışıyor. Ben hiç sıfır. Türkçe hiç bilmiyorum. Anlatıyorlar. Diyorlar ki işte mahkemeye çıktığın zaman şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şu bu falan filan. Gittik mahkemeye, anlatıyorlar. Bana diyorlar ki hadi şu kelimeyi kullan diye. Sonradan öğrendiğim şuydu. Mahkeme sonrası ilgili hakim babamı odasına çağırıyor. Diyor ki bu çocuğa sen bakamazsın diyor. Bu çocuğun durumu ağır. Başvur devlet baksın. Tabii yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç içerisinde babam Ankara'ya gelip gidiyor. Deneyimlerimle ben de bir iki defa gelip gittiğim için şöyle bir şey vardı. 302'ler, 303'lerden bahsediyorum, otobüslerden. Iğdır'dan Ankara'ya gelişimiz 39 saati bulabiliyordu. Sonra alıyorlar Ankara'ya getiriyorlar. İşte babam o süreci, ben de işte arabada geliyoruz. Heyecanla yeni gördüğüm şehirleri anlatıyorum. Ne bileyim binaları anlatmaya çalışıyorum. Babam halen donuk. Getirdiler Ankara Saray Çocuk Yuvası'na bıraktılar beni. Çocuklar aşırı haşere. Babam bir yandan düşünceli ama bir yandan da işte o dönemin çocuk esirgemesini görüyor. Yuvanın içerisine girdiğim zaman sen bundan sonra çocuğumuzsun deyip hani az buçuk halamın yanında Türkçe öğrenmişim. Yanaklarımı sıkıyor, yanaklarımı sıkıp başımı okşaması görevlinin beni çok rahatsız etti. Yani hissettim babamın benim burada artık orada bırakma duygusu başladı bende. Babam adım atıyor, ben peşinden gidiyorum. Adım atıyor, ben peşinden gidiyorum. Babam da halen çok mutlu değil, yüzü düşük. Revire getirdiler, tedavi edecekler. Yani yaralarımın pansumanlarını falan değiştirecekler. Bir sedyede oturdum. Sedyede otururken tedavi sırasında babam dedi ki ben dedi sana bir çikolata alıp geliyorum. Gidişinden 1-2 dakika sonra peşinden gittim. Anladım gittiğini. Fakat iki koridorlu, yani geniş bir koridorun ortasında olan revirin sağına gitmem gerekirken soluna gitmişim. Görevliler işte beni yakaladılar. O zaman anlatmaya çalıştılar şöyle böyle. O sırada babam gitmiş. Derken çocuk esirgeme süreci başladı. İlk rehabilitasyon merkezine verdiler. Engel gruplarının içerisindeyim. Bizim ara ara parka çıkma süreçlerimiz oluyordu. İlk teşebbüste kaçmaya çalıştım. Çıkışta kaçma teşebbüsünde bulunduğum için, yani 7 yaşındaki bir çocuk nereye kaçacak? Sağıma bakıyorum, gittiğim en fazla başka bir parka gittim. Kapıya kadar gittim. Tabii ilk etapta etiketlendim yani. Engeller arasında kaçan yok. Yani en azından mantık yürütebiliyoruz. Diğer çocukları çıkarırken bu sefer beni çok çıkarmamaya başladılar. Fizyoterapist Ayşe abla sayesinde içeride mevcut olan fizik tedaviyi keşfetmemi sağladı. Dedi ki işte gel burada zaman geçir, burada oyalan. Bir baktım ki o kadar karmaşanın içerisinde tertemiz bir yer. Ve her fırsatta oraya gitmeye başladım. Tabii yemeğimi yiyemiyorum, üstümü başımı giyemiyorum. Yani ne bileyim, özel ihtiyaçlarımı hiçbirini karşılayamıyorum. Birine bağlıyım ve görevliler bunu yaparken de onların o gözlerindeki olumsuz duyguları hissettiğim zaman mesela yemek yemek istemiyordum. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Benim akrabalarımın bakışları gözümün önüne geliyordu. Ben de buna izin vermemek adına çözümler üretmeye yöneldim. Fizik tedavide yine mesela Osman hocamız vardı. Osman hoca öbür engellilere basketbol topuyla oyun oynatıyor. Bana da attı. Bir görevli dedi ki ya dedi onun kolları yok dedi. Sen onu nasıl veriyorsun dedi. Osman hoca güldü. Ben de işte aldım basketbol topunu, ayaklarımdan, kolumdan destek alarak aldım, çektim. Çenemin altından fırlattım. Artık gittiği kadar hani. Baktım ki ben bu topu çekebiliyorsam eşortmanımı da giyebilirim. Buradan bunu keşfetmeye başladım. Vücudum, kolum çok zayıf. Yani diğer çocukların arasında kolumun çok zayıf olması sebebiyle hareketim de kısıtlı. Gidiyordum, bir kol çekme bandı vardı duvara sabit. Onu çekiyordum, kolum işte kanamaya başlıyordu. Koltuk altlarımdan aşağıya kan akıyordu mesela. Sessizce gidiyordum, kenarda ağlıyordum, yeniden gelip ve hızlıca onları temizlemeye çalışıyordum. İşte görevliler görmesin de mesela fizik tedavi kapısı açık olsun diye. Gerçekten de kolum da güçlenmeye başladı. Sonrasında işte rapor hazırlandı. Bu çocuk buraya uygun değil, normal çocukların arasına verilecek. Normal çocukların arasına verildiğimde bir baktım ki daha başka bir ortam var. Orada belki kendini ifade edemeyen çocuklar vardı ama burada başlı başına tabiri caizse bir orman kanunun içindesiniz. Kendinizi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Zorlandım mı? Gerçekten zorlandım. İşte bana yemek yediriyorlar. Tamam, yemek yedirirken biraz belki 2 tanesi iyi davranıyorsa 3 tanesi yine baskılı davranıyordu. Okula başlattırdılar. Ben de okula gidip geliyorum. Ama gittiğim zaman işte benim arkadaşlarımın da kısmen yaşadığı şeydir. Öğretmen çocuğum günaydın, evladım günaydın, nasılsın? Bize gelince gözü doluyordu ya. Beni öyle bir rahatsız ediyordu ki arkadaş, ben de insanım yani hani
duygusal olabilir. Bugün bizim de duygulandığımız süreçler var. Görmedikleri için ben saygı duyuyorum kendilerine. Benim bundan bir şekilde çıkmam gerekiyordu. Yani engellilik benim için gerçekten bir zorlu süreçti. Sınıfta sınav sırasında arkadaşımın önündeki kalemi alarak ağzımla tutup karalamaya başladığım zaman bir baktım ki herkes testi bıraktı. Geldi beni izliyor. 25'te 25 dedi hoca. Aslında belki 2-3 tane doğru ya var ya yoktur diye düşünüyorum ama fark ettim ki bu sefer insanlar acımadan ziyade bu sefer merakla yaklaşıyorlar. Dedim tamam, hani bir sebebim olmaya başladı. Engellilikle çatışacak bir sebep oldu. Ağzımla yazı yazmaya başladım. Derken okulda daha böyle sosyal ortamda daha etkin hale geldi. Benim çok kıymetli kardeşlerimden bir tanesi Aksungur projesinde mühendis olarak yer alması. Sonrasında bu projemizin tamamlanması, proje tamamlandıktan sonraki süreçte benimle irtibata geçmesi. Bizim bir İHA SİHA'mız var ve kıymetli bir proje. Biz bunun yapımını yaptık, tamamladık. Her şeyiyle şu an hazır, uçuşa başladı. Yani istediğimiz kadar tanıtımı olmuyor dediler. Bize bu konuda destek olur musun? Ne yapalım? Oturduk bu sefer o kardeşimle. Ne yapalım, ne dedim, işte klip yapalım, çizimini yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, desenini çizdik. Sonra sosyal medyada paylaşıldığında bir sayfada 15 milyona ulaştı o dönemde. Öyle olunca tabii devlet büyüklerimizin de dikkatini çekti. Bizim şu anda yerli milli uçağımız 5. nesil üst teknoloji bir uçak yaptık dediler. Milli Muharip uçağımız ve 100 yıllık zorlu süreçlerden bugüne getirdik ve şu an uçuruyoruz. Senin hayatın da zorlu süreçlerden buraya geldi. Biz ikinizi bir araya getirip birleştirip ortak bir yol izlemek istiyoruz dediler ve senin bu uçağımızın çizimini yapmanı istiyoruz. Aynı zamanda da çizimle beraber tanıtımında yer almanı istiyoruz. Arkadaki heybetli Milli Muharip Kaan uçağımız, önde bir figür. İkinizi bir tutmak istiyoruz dediler ve böyle başladık. Zaman geçtikçe ne kadar kıymetli bir projeye dahil olduğumu ve bunun tarih sürecindeki etkisini hani gönlümde, kalbimde hissediyorum. Çok şükür. 2 kolunuz olmadan yüzmeyi nasıl öğrendiniz? 99 yılı falandı. Bizim büyüklerimiz vardı. Oğlum derdi, ya denize atlarsın ya da döveriz derlerdi. Denize atlamak daha cazip geldi. Abartısı söylüyorum, 6-7 metrelik kayalıklardan bahsediyorum. O denize atladım. Bir baktım ki havada duruyorum. Ha tamam dedim. Sonrasında profesyonellik sürecine de Ankara'da 19 Mayıs yüzme havuzuna girdiğimiz sırada işte yüzmeyi geliştirdim ve milli takım formasıyla ülkemizi birçok bölgede temsil ettim. Kaç madalyanız var? Vardır ya, bir abartısı söyleyeyim, 30-35'ten fazladır. Dünya derecesi elde ettiğiniz yarışmayı anlatabilir misiniz? Kaldığımız yetiştirme yurdunda Yüksel hocamız vardı, müdür yardımcımız. Atletizm işte spora teşvik etti. 40 kişi başladık. Sonunda 3 kişi kaldık. Yani genelde hep firar oldu. Sonrasında Yaşar hocam, Allah razı olsun sizden de ondan da, etkilendi mesela bu duruşumuzdan, hareketlerimizden. Ve dedi ki hani milli takıma yetiştireceğim sizi dedi. Yetiştirdi de ben kısa 100 metre sprint, 200 metre ve uzun atlama dallarında girdim. Ve milli forma ile o dönemde Dünya Paraolimpik oyunlarında, dünya oyunlarında orada derece getirdim. Ya şöyle gurur vericiydi. Müslüman ülkelerin seyircisini de kazandıydım. Güzel de heyecan vericiydi. Ya gurur vericiydi, heyecanlıydı. Fiziksel acıların ve zorlukların en zirvede olduğu anlarda sizi hayatta tutan ne oldu? Öyle ki bugün burada rahat hareket edebiliyorum. Öyle ki o zorluklardan çıktığımı düşünüyorum. Yani bana biçilen kaderi amenna iman ettiğimiz için zaten, ya dedim benim bir kesilip biçilmeye ihtiyacım var dedim. Belki o zaman kendime gelirim. Şimdi bazen arkadaşlar espri yapıyor, ya diyor dilediğin şeye dikkat et diyor. 6-7 ay önce işte böbrek iflas etti, 2 böbrek. Gerçekten de kesip biçtiler. Şu anda çok şükür iyiyim yani. Sağlıklı olup da depresif, şükürsüz birini görünce ne düşünüyorsunuz? Belki 1-2 anlatmaya çalışıyorum, 3 anlatmaya çalışıyorum, diyorum ki hani bir dene ya. Hayatta bir keyif al, mücadele et. Kendine bir sebep bul, kendini terbiye et diyebildiklerim de oluyor ama dışarıdan gördüğüm zaman, gözlemlediğim kadarıyla insan, bir de şöyle bir şey var. Hani başında nasıl bir yol tercih ettiyse bazen işte, çok özür diliyorum benim haddime değil ama benim güçlüyken, dinçken elim hırsızlığa gidiyorsa, zamanı geçtiğinde ve gücümü yitirdiğimde bu sefer bunalıma giriyorsa, ben hırsızlığı keskin bir örnek olduğu için söyledim. Bu sefer ben isyana gidiyorsam, şükürsüzlüğe gidiyorsam ve her şeyi bırakmışsam o da bir insan düşünmeli. Allah sana akıl fikir vermiş. Bu bedene sana emanet etmiş. Bu aklı geliştir diye sana ayetler göndermiş. Hani o yüzden şükürsüz insanlara denk geldiğim zaman ben bencillik olarak görüyorum ya. Yanlış anlaşılmasın da, bence bencillik. Çünkü hayat hepimiz için bir noktada imtihan. Etrafına baksan aslında çözüm noktaların çoktur. Ya bir yerden bulabilirsin ya. Ne bileyim hani bir motivasyonunu, ya çok şükür de bir mücadeleni et. Etrafındakiyle önce bir yetin, onu bir güzelliğini keşfet. Dualarınızda Allah'tan
en çok ne istiyorsunuz? Benim dualarımda en çok yer alan bir kere kimsenin eline muhtaç olmamak benim için çok kıymetlidir. Yani bir de diyorum ki yani insanların yüzünün düşeceği bir pozisyona Allah beni o fırsatı verdirmesin yani. Çok sık dua eder misiniz? Tabii ihtiyacım olduğunda giderim. Kendi kendime olduğum zaman bir yola giderken, bir şey yerken ya ne bileyim ederim tabii ki. En basitinden ya kabaca söylemek istiyorum yani. Gittim orada mesela bir taşa takıldım. Tam düşeceğim çok şükür ya diyebiliyorum. Ya da o gerginlikte biri geldi bana omuz vurdu. Ya sabır diyorum. Tövbe estağfurullah diyorum. Mesela yani bu da aslında bir ne bileyim bir sabır bir şükür çekmedir. Başınıza gelen imtihanlara karşı sağlam durmanızın sırrı nedir? Bunun sırrı yani inanmak. Gerçekten Allah'a inanmak. Hepimiz faniyiz. Burada olduğum sürece benim görevimin burada olduğu layıkıyla ne yapabilirim, ne aktarabilirim. Biraz daha benim inancım biraz daha burada ayakta durup mücadelemi verebilmek ve hakkımla kısmettir. Ahirette bilemem ama ben buradaki rolümü mümkün olduğunca iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah cennette buluşuruz. Size dua eden var mı? Kimlerin duasını alıyorsunuz? Vardır. Tabii annemi babamı söyleyebilirim, çevremi söyleyebilirim. Ama bugün yaptığımız işler birçok alanda çalışıyoruz. Ben eğer o duaları almasam inanın bana o böbrek rahatsızlığında 15 gün 2 ay böbrek iflas etmiş. 2 aylık süreçte ben gidip top oynuyorum. Düşünün yani. Organlar zehirlenmeye başlamış. Aniden yoğun bakıma alınıyorum. 15 gün diyalize giriyorum. 7 günlük bir 9-11 saatlik ameliyatlara giriyorum ve 20. günde kalkıp işime gücüme bakıyorum. Bence bu duadır yani hani dualar sayesinde bu kadar hızlı toparlanabiliyorsunuz. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hayalhaneme ve kıymetli sizlere, bütün ekibinize selamlarımı iletmek istiyorum. Allah razı olsun. Şeref verdiniz evime. Ve dahil olmak da çok kıymetli. İnşallah bir katkımız olur. Toplumumuzda aile birliği çok kıymetli. İnancımız çok kıymetli. Bazen işte sosyal ortamda negatifleştirilmeye çalışan değerlerimiz var, inançlarımız var. Bunlara karşı da aslında bir mücadele veriyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Tabii ki aklımızda düşüneceğiz, ruhumuzla hareket edeceğiz ama bir maneviyatımızın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ben insanım diye hayatta her şeyi benim önüme serilecek diye bir kanun yoktur. Hayalhanemin yolu açık olsun. İnşallah bizim de küçük bir katkımız olmuş olur. Dost Meclisi'nde bir hayalhanem de var. Allah razı olsun. Baş tacısınız.